15 Ocak 1962 yılında şu an mahalle olan Kısas beldesinde dünyaya gelmişim. Şanlıurfa'ya bağlı şu an Haliliye ilçesinin bir mahallesi konumunda. Sırrın ve Akpınar, onlar da bugün mahalle konumunda. Alevi Bektaşi Kızılbaş inancına mensup olan insanların yaşadığı üç küçük mahalle bunlar. İlk ustam hem atam hem de ustam Aşık Büryani. Muhabbet ortamlarında büyüdüm. Tarihte manevi anlamda gönlümde yer edinen iki büyük usta var. O da birisi Yunus Emre, biri Pir Sultan Abdal'dır. Manevi anlamda rehber edindiğim aşıklık, ozanlık geleneğinde. Niye diyeceksiniz? Yunus ve Pir Sultan'dan başka ozan yok mu? Seyyid Nesimileri var, Hatay var, Kul Himmet var. Tabii ki var. Hepsi aynı deryanın incileri, aynı bahçenin gülleri ama her aşığın, ozanın meyli, muhabbeti, o hal yönü, onun gönlü aşkı mutlaka bir yere daha fazla eğimlidir. Nasıl hani renkler ve zevkler tartışılmaz diyorsak, herkesin bir meyli, muhabbetinin en fazla olduğu neyse tercihi odur. Nacizane ben oğlu ozanların yanında damla bile değilim ama Yunus'u adeta bir sevgi deryasının en dip noktalarına kadar dalan bir gönül eri, ulu bir ozan olarak görürüm. Biraz ondan mayalanmışımdır. Pir Sultan Abdal'ı da yerkürede dünyanın neresinde olursa olsun en küçük bir olumsuzluğa dahi bir duruş sergileyen, eğilmeyen bir baş olarak görürüm. Hem halkın gönlünde hem şu tabiatın, doğanın, evrenin tamamı dediğimiz hakkın özünde var olan iki büyük değer. Bunları manevi anlamda rehber edilmişimdir. Ki aşıklık, ozanlık, zakirlik de usta-çırak ilişkisiyle devam etmiş. Babam Büryani de bu anlattığım iki büyük simayı çok derinlemesine kavramış ve muhabbetlerde de söz ederken adeta böyle insanın iliklerine kadar onların söylediklerini, sevgisini, aşkını nakış nakış işleyebilecek bir bilgi birikimine sahipti. Belki de oradan etkilendim. İşte manevi anlamda kişiliğimin şekillenmesinde bu büyük iki ulu ozanın rolü oldukça fazladır. Yüzyılımızdan da en fazla etkilendiğim Aşık Daimi ve Mahsuni Şerif'tir. Ustam da babam Büryani tabii ki. Dedem saz çalamazmış ama muhabbet erkanında aynı zamanda hem cemleri yürüten hem de zakirlik yapabilecek düzeyde nefes hep okurmuş. Zaten bizim o yörede hemen hemen ceme gelen herkes nefesleri bilir, okurlar yani. Eşlik ederler zakirlere. Toplum komple 7'den 70'e deyişleri hep birlikte okurlar. Babam curayı en iyi derecede çalan aynı zamanda bir ozandı. 3 telliydi curası. Aynı Nesimi Çimen tarzında icra ederdi. Altta 2 tel, üstte de tek tel vardı. Fasollayı üstten alırdı, üst telden. Yani bildiğimiz Nesimi düzeni. O şekilde çalırdı. Doğal olarak ben de ilk etapta babamın curasında saz çalmaya başladım. Daha sonra diğer bağlamalar vardı. Babam cura çalardı. Diğer aşıklar da normal bildiğimiz uzun sap bağlama çalarlardı ama aynı tondan akortlar yapılırdı. Hep birlikte sazlar çalınırdı. Bizim çocukluğumuzda, muhabbet ortamlarında. Şimdi de öyle devam ediyor gerçi. Daha sonra da uzun sap bağlamaya geçiş yaptım. Tabii biz nota üzeri değil sizin gibi. Siz bu işi en iyi şekilde icra eden müzisyenlerimizsiniz. Biz geleneğin içerisinden geldik, yetiştik. O otantik şeyi de doğrusu kaybetmek de istemiyoruz.
bu şekilde de devam etmeye çalışıyorum. Bizim orada tezene yanımızda hemen hemen kullanılmazdı. Son zamanlarda yaşlı sakiller de kullanırlardı ama babam hiç mızrak kullanmazdı mesela. Ben de dolayısıyla tezene mızrak kullanmadan çurayı ilk etapta çalmıştım. Son zamanlarda yani 15-20 yıldır hiç yani evde var, cura da var. Babamın curası da bende duruyordu ama Erdal Erzincan dostum bir işte müze şeklinde bütün usta ozanların enstrümanlarını sergiliyorum deyince ben de babamın hatırasını oraya şimdilik gönderdim. Hiçbir şey bizimle başlamadı. Bizimle de bitmez. Bizden önce de vardı. Sonra da devam edecektir. Ama her yaşayan aşık sakir yaşamış olduğu zaman dilimi içinde yani nasıl siz bir ustadan bu bilgiyi, birikimi aldınız, kendiniz de bir şeyler mutlaka katmanız gerekiyor. Nacizane ben de birikimlerimi olabildiğince ilgi duyan, merak eden, talep eden arkadaşlarıma aktarmaya çalışıyorum. Zaten 2011 yılının Nisan'ında başlattığımız Mektep-i İrfan muhabbetleri bunu amaçlıyordu. Şu ana kadar 5000 civarında gencimize ulaşmışız. Yani Almanya, Fransa, İngiltere, Danimarka, İsviçre, Hollanda, Belçika ve Türkiye. Ve bu 5000 gencimizin en az 500 civarında bağlama çalan gençlerimiz. Ve şu an birebir ilgilenip de muhabbetlerde, cemlerde zakirlik yapanların sayısı ortalama 300 kişi kadar. 70 civarında Hakk'a yürüme erkanını yürüten gençlerimiz var hem de saz eşliğinde. 30 civarında da ikrar, görgü, müsahip erkanların dışında Hakk'a yürüme ve dar erkanlarında birlikte yürütebilecek gençlerimiz şu an mevcut ve hemen hemen diyebilirim ki adını saydığım bütün ülkelerde bu hizmeti aktif olarak şu an yürütüyorlar. Bunu kendisi de zaman zaman dile getiriyor. Sağ olsun Erdal Erzincan benim can dostum, arkadaşım. Yıllardan beri de birlikteyiz. Albüm çalışmalarımı da hep birlikte yapıyoruz. Mektep-i İrfan muhabbetlerini büyük bir aşkla destekleyen dostlarımdan birisi. Ve hatta gezici bağlama şeyine başlamadan önce işte hep işte bizim Mektep-i İrfan muhabbetlerine atıfta bulunuyorlardı. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz demişlerdi. Ben dedim arkadaşlar sizler de bir şey yapabilirsiniz. Sizlerin de müzikal anlamda birikimleriniz olağanüstü. Çocuklarımıza siz de bu alanda bir şeyler vermeniz lazım. Yani her yönden bu kısacası muhabbet erken içerisinde hem müzikal boyutuyla hem batıni boyutuyla deyişlerin içeriği manasını topluma aktarmaya başlarsak, çok yönlü çalışırsak o kirlilikten daha da kısa sürede arınmış olur ve kendi özümüze, yönümüzü çevirmiş oluruz diye. Bunları biz zaten daha önce hep kendi aramızda konuşuyorduk ve şimdi Gezici Bağlama Atölyesi çok muhteşem. Göklere uçuyoruz. Çok güzel yani. Her şey iyi gidiyor. Bütün batıni inançlarda ve dolayısıyla Alevi Bektaşi Kızılbaş inancında da devir daim diye bir kavram vardır. Biz buna devriye türü deyişlerde de bunlar anlatılır. Güneşin doğup battığı zaman bir gün devir daim yapıyor. 7 kez doğup battığı zaman bir haftayı 30 kez işte ayın şeyine göre sonra aylar, daha sonra mevsimler, sonra yılı kovalıyor ama bir devir daim içerisinde bu döngü böyle devam edip gidiyor. Bütün gelenekleri de düşünsel ve inançsal anlamdaki bütün yapıları da bir devir daim içerisinde olduğunu görmemiz gerekiyor. Doğaldır. Yaşamış olduğumuz bölgenin koşulları sizin kültürel değerlerinizde de düşünsel algılarınızda da mutlaka bir etkisi olacaktır. Ama özden uzaklaşmadan, özü kaybetmeden kendinizi güncelleyip geleceğe taşırsanız işte o döngünün içerisinde, o devir daim içerisinde fazla zarar görmeden, başka şeye dönüşmeden
özünüzü koruyup kendinizi hatta daha da geliştirerek ileriye taşırsınız. Ben şimdi mesela bağlamalarla Batı enstrümanlarının buluşmasını olumlu görenlerden birisiyim. Ama işte o insanın ruhuna hitap eden sazın tınısındaki ve o deyişlerin özündeki o manayı yok etmeden, o tılsımı bozmadan bunu zenginleştirmek ve geleceğe taşımak gerekiyor. Çok hassas bir konu. Biz mi moderniz yoksa Seyit Nesimi mi daha modern bizden mesela? Yani hangisi daha gelişkin, hangisi daha evrensel değerlerle kendini ifade ediyor? Buna biz karar veremeyiz. Bunu gelecek yüzyıllarda yaşayacak olan insanların iradesi bu tercihi yapacak. Bana sorarsan Seyit Nesimi bizden 100 yıllar önce yaşamış ama 100 yıllar daha ileriyi görmüş. Bugünlerden sonraki gelecek olan 100 yılları, 1000 yılları da gören, sonsuzluğu idrak eden aklın, bilincin, aşkın ve gönlün sahibi. Kelamların en alasını söylemiş. Söylenebilecek bir şey bırakmamış Pir Sultan Abdal. Ondan sonra gelen ozanlar yani hep sönük kalmış yani. Mahsuni Şerif'in gökte yıldız yerde ışık görünmez, güneş doğup gündüz olduğu zaman dediği gibi onların her birisi güneş. Yani biz birer mum ışığı olabilir miyiz bilemiyorum yani şimdi. Neye göre değerlendireceğiz? Yani bu bence derinlikle bunu ancak değerlendirebiliriz. Yani bizdeki derinlik ne? Pir Sultan'daki, Seyit Nesimi'deki Virani, Yemini, Kulhimmet, Fuzuli gibi, Yunus gibi, Kayıtsız gibi bu ulu ozanlardaki derinlik. Buna baktığınız zaman yani kendimizin ne kadar sığ olduğu, onların her birisi birer okyanus. Biz bir göl bile değiliz o okyanusların yanında. Yani bırak gölü de biz bilemiyorum damla olabildik mi yani. Keşke damla olabilsen ona karıştığın zaman onun varlığında vücut bulursun. Çabalamak lazım. Çabalamak lazım. Derin bir konu. Bilimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır deyimi bu öğretinin piri Hacı Bektaş Veli'nin en önemli sözlerinden birisi biliyorsunuz. Bilimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Demek ki akla, mantığa, bilime denk düşmeyen hiçbir şey bizim inancımızın, öğretimizin de kabul edeceği bir şey olmamalı. Referansımız akıl ve bilim olursa sözlü gelenek dediğimiz tarihten günümüze aktarılan deyişler, duazlar, miraçlama, sema, tevhid, metiye, mersiye, şatiye, devriye gibi deyiş ve nefes türleri de tarihi süreç içerisinde inançsal boyutuyla nasıl baskın olan, egemen olan inançların ya da dinlerin etkisinde kalmış, bize ait olmayan şeylerden almışız, sanki kendi inancımızın bir parçası gibi bugün görüyoruz. Eğer rehberimiz akıl, bilim, aşk ve gönül olursa o virüslerden arındırabiliriz. Şimdi böyle bir arınma sürecini yaşıyor Alevi Bektaşi Kızılbaş toplumu. Erkanlarla ilgili Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Dergahı'nın yaptığı çalışmalar da işte bu kaygılardan yola çıkarak yok olmamak için bu erkanlar ele alındı. Ulu ozanların, aşıkların, sadıkların o kelamları doğrultusunda güncellendi ve toplumumuzun hizmetine sunuldu. Ve biz bu erkanların da arkasındayız. Bu erkanların uygulama alanlarını olabildiğince genişlemesi noktasında çabalarımız var. 100 yıllardır, 1000 yıllardır yapılıyor. Gidin işte Azerbaycan'da, İran'da, Irak'ta hep bağlama eşliğinde Hakk'a yürüme erkanları yürütülüyor. Tahtacı alevleri yürütülüyor. Anadolu'da baskı ve kıyımlardan dolayı korku ve Hakk'a yürüme erkanları dışa açık yapıldığı için ya Kızılbaşların bir cenazesi oldu, bir Fatiha okumadan bile mundar leş gibi götürüp gömdüler demesinler diye baskın olan inanca uyarlamışlar. Şimdi mantık var. En kısa yoldan ben bir iki cümleyle bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Şimdi kiliseye gidiyorsunuz. Nasıl bir ibadet tarzı varsa dünyadan göçen canlıları için de
kilisede yapılan ibadete benzer bir takım uygulamalarla onu götürüp toprağa asırlıyorlar. Yine başka ibadethanelerde, sinagogda, havrada insanlar nasıl ibadet ediyorlarsa, değil mi? Dünyadan göçen yakınlarını da o ibadete benzer bir takım ritüellerle son yolculuğuna yolculuyorlar. Sünni komşularımız, dostlarımız camide nasıl ibadet ediyorlarsa onlar da cenaze namazı diyorlar. Cenaze namazını da camide yapılan ibadete benzer bir takım şeylerle, uygulamalarla eda ediyorlar, yerine getiriyorlar. Biz Aleviler o zaman cem evinde nasıl cemal cemal olup gönülleri birleyip cem oluyorsak, değil mi? İbadetimizi nasıl yapıyorsak, dünyadan göçen canımızı da, yani hakka yürüme erkanımızı da cemin içeriğine uygun ritüellerle yapmamız gerekmez mi? Mantıken düşündüğünüz zaman böyle. Cem'de hala biz sazımızı, değişimizi, duazımızı okuyoruz. Onlar ibadetin parçası. Yani 12 hizmetlerin büyük bir bölümü saz eşliğinde icra ediliyor. O bizim eğlence aracımız değil ki. Telli Kur'an'ımız, aşığın sözü, Kur'an'ın özü diyorsun. Aşığın kelamına tınısıyla eşlik eden bir enstrüman. Yani ibadet esnasında kullanıyorsun onu sen. Peki hakka yürüme erkanında niye yapmıyorsun? Biz cemlerde kıble arıyor muyuz? Hangi dede, hangi pir erenler kıble hangi taraftır deyip cemi kıbleye taraf mı yapıyor dedeler pirleri? Yok. Cemal cemaleyiz. O zaman hayatı boyunca kıbleye dönüp şeriat namaza eda etmemiş bir kişiyi cansız bedenini niye kıble arayarak o şekilde yapmaya çalışıyorsun? Bu büyük bir haksızlıktır, yanlıştır. Buradan yaklaşmak lazım. Şimdi bir insan nasıl yolculanmak isterse o şekilde yolculanması gerekir. Devir daim olsun Yıldız abla bu şekilde beni yolculayın dediği için vasiyeti gereği öyle yapıldı o hizmet. Haşim Kutlu yine öylesine, İlhan Selçuk yine öylesine, Mahsuni Baba yine öylesine, Aşık Hüdayi yine öylesine. Bunların hep vasiyetler üzere bu hizmetler yapıldı. Ve bu hizmetler yapılıyordu zaten biliyorlardı onlar da. Yeni bir şey değil. Ama şimdi dış dünyayla tanıştık. Dünya küçüldü. İletişim problemi kalktı ortadan. Artık her şey görsel olarak da paylaşılmaya başlandı ve insanlara acayip geliyor. Yok kardeş yani sen bugüne kadar görmediysen olabilir. Ama şu insanların bireysel anlamda da tercihleri olabilir. Yani biyolojik olarak Alevi ana babadan doğmayan birçok dostlarım vasiyet etmişler ki bizzat bana diyorlar ki ben göçtüğüm zaman aynı beni diyor Ali Kızıltuğ'u nasıl yolculadıysanız, Yıldız Sağ'ı nasıl yolculadıysanız, işte Fikret Otyam, İlhan Selçuk, Mahsun Şerif nasıl yolculandıysa o şekilde yolculanmak istiyorum diye bizzat vasiyet eden dostlarımız var bizim. Biyolojik olarak da Alevi ana babadan doğmamış dostlarımız bunlar. Niye buna itiraz ediliyor? Biz kimsenin camide, kilisedeki, sinagogdaki, havradaki yaptığı ibadete saygısız değiliz. İsteyen istediği şekilde son yolculuğunda vasiyetini yapabilir. Yani ben böyle yolculanmak istiyorum diyebilir. Bu bireysel bir haktır. Şimdi yüzyıllardan beri yok sayılan bir inancın, kısacası bir ibadet anlayışının sahibi olan bu topluluk büyük bir cesaret göstermiş. Yol ulularıyla, rehberleriyle, dedeleriyle, pirleriyle, mürşitleriyle bundan sonra biz böyle istiyoruz diyorlarsa bu da bu toplumun iradesidir. Niye buna saygı duyulmuyor? Sebep ne? Niçin sosyal medyada ağza alınmayacak hakaretler yapılıyor? Sosyal medya bizim tartışma alanımız değil, sorunlarımızı, müşküllerimizi çözme alanı değil ki. Bakın biz biraz sonra burada muhabbet edeceğiz. Müşkül olanlar varsa gelsinler cemal cemale muhabbet erken içerisinde tartışalım, konuşalım, özümüzü dara çekelim, bir karara varalım toplum olarak. Herkesin aklı var, bilinci var. Hepimiz dilli başlıyız. Erkan yürüten, yol hizmeti yürüten dedelerin, pirlerin huzurunda özümüzü dara çekelim. Sıkıntısı olanlar gelsin, şikayetçi olsunlar. Niye sosyal medyadan saldırıyorlar? Ayıp değil mi? Nasıl Aleviler bunlar? Öyle değil mi? Biz de bunu soruyoruz onlara. Biz nasıl herkesin inancına da, inançlılığına da saygı duyuyorsak, bizim uygulamalarımıza da onların saygı duymasını istiyoruz. Bu kadar basit. Erkanlar kitapçıklar halinde basıldı. Hem Avrupa'daki hem Anadolu'nun bütün bölgelerindeki kurumlarımıza
Hem dijital ortamda gönderildi hem de isteyenlere kitapçıklar halinde gönderiliyor hala. Bunlar elimizde mevcut. Bu gökten zembille inmedi. İlk de değil, son da olmayacak. Sürekli kendini güncelleyerek her yerdeki o farklılıklar ama bu erkanlardaki dili kullanarak yapılabilir yani. Şekli şeması yok bunun. Ama bir ana düsturu var, kuralı var. Olması gereken orada detaylı bir şekilde anlatılıyor. Bu da tek başına ne Veliahdin Ulusoy Pirimizin ne Avrupa'daki ne de Türkiye'deki herhangi bir federasyonumuzun inanç kurulu başkanının, dedesinin, pirinin verdiği bir kararla olmadı. Bu ortak akılla hep birlikte bu aşamaya gelindi. Geçiş süreci içerisinde hani yol bir sürek bin bir anlayışıyla hareket edip her yörenin doğruları kendine özgüdür. Eyvallah. Ama aklın yolu birse ulu ozanların, aşıkların, sadıkların ve bu yolun geçmişten günümüze kadar inançsal anlamda dergahların gönüllerde taht kuran post işinlerinin söylemleri ortada. Elimizde sonuçta. Yani yıpranmayan belki %90'ının sağlam olduğuna kanaat getirdiğimiz aşık sadıkların, insan-ı kamillerin deyişleri ve uluların, pirlerin, mürşitlerin öz deyişleri, deyimleri. Bunların en azından %80'i kısacası doğru bir şekilde bellekten belleğe bugüne kadar taşınmış. Şimdi rehberimizi bu çerçeve içerisinde belirler ve oradan yola çıkarsak erkanlarımızın da güncellenmesi çok zor olmaz. Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli dergahının yani Postişin Veliahdin Ulusoy Pirimizin öncülüğünde hem Avrupa'daki hem Türkiye'deki örgütlü yapımızın da ortak aklıyla birlikte toplumun hizmetine çalışıp sunduğu bu erkanlar bu mantıkla güncellendi. Belki 3 yıl sonra, belki 5 yıl sonra, belki 10 yıl sonra bunun içerisinden tekrar bir ufak tefek seçmeler ya da yolun özüyle bağdaşmayan, uyum sağlamayan şeylerden arınması gerekecek. Şimdi artık bilişim çağında yaşıyoruz. Cep telefonumuza bir virüs geldiği zaman bütün bilgilerimizi kaybedebiliriz. Laptopta, bilgisayarda, kompütürde eğer bir virüs olduğunda hard diskimiz de çökebilir. Her şeyimizi kaybedebiliriz. Antivirüs programı gerekiyor bize. Tarihsel süre içerisinde de o baskın olan, egemen olan inançlardan o kadar bize ait olmayan şeyler gelmiş, içimize sızmış ki biz bunu inancımızın bir parçası gibi görüyoruz. O virüslerden temizlememiz için sürekli kendimizi güncellememiz, belki de format atmamız gerekecek. Kendimizi formatlamamız gerekecek. Yani ancak bu dilden konuşuyoruz yani. Çünkü hiçbir şey başladığı gibi değil ki. Yola ikrar vermeyenlerin, görgüden geçmeyenlerin giremediği erkanlar, kapalı erkanlar olduğu için orada bir fazla kirlilik yok. Orada dem de var, sazı da, değişi de, duvazı da, semada hepsi dört dörtlük işliyor. Orada çok fazla bir sorun yok. Ama dış dünyaya açık erkana gelince aman el alem şunu demesin, bunu demesin diye mecbur o dış dünyaya kendini uyarlamışsın tarihi süreç içerisinde. Yani ben asimile demek dilimize varmıyor. Zaman zaman ağzımızdan kaçıyor bu kelime ama yani kendi özümüzü kaybetmişiz. Başka inançlara dönüşmüşüz kardeşim. Bu çok açık. Merdiven basamağı gibi düşünüyorum. Aşama aşama yani her kesimin çok rahat anlayabileceği. Yani şu kaygıyı gütmüyorum. Yani hangisini okursam daha fazla dinlenirim, popülerim. Böyle bir kaygım hiçbir zaman için olmadı. Bitmek, tükenmek bilmeyen o kültürel zenginliği okyanus kadar derin olan ulu ozanların o kelamlarını günümüz insanlarının anlayabilecekleri eserleri genellikle seçiyorum. Ama bunu da benim okumam lazım dediğim eserleri de ne kadar ağır olursa olsun bütün kelimeleri tek tek hepsini çözümlüyorum, çıkarıyorum, yorumlarını yapıyorum ve ayrıca bir sözlük oluşturuyorum. Bütün albümlerimde
sözlük vardır mesela benim. İlgi duyan, merak eden gençler de en azından oradan faydalansın diye. Yani çalışmalarım böyle oluyor. Birlikte çalıştığım arkadaşlarım da başta Arif Hoca, son zamanlarda hep Erdal Hoca ile çalışıyorum. Onlar da beni çok iyi tanıdıkları için müzikal anlamda da en ufak bir uyumsuzluk söz konusu olmuyor. Benim ruhuma hitap edecek şekilde bağlamanın teline dokunuyorlar. Hepsinin yeri ayrı tabii ama Serçeşme ve ilk albüm Divane Gönül. Serçeşme albümü çok daha genel bir albüm. Duaz İmam kapsamı dar ama çok derin bir albüm. Yani hepsinin ayrı ayrı şeyler var. Ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Toplam bugüne kadar 6 solo albümüm oldu. Bunun dışında 20'ye yakın toplama albümlerde de okuduğum birer ikişer eser var tabii. Diktiğimiz fidanlar canlı bir kayıttır mesela. Divane Gönül de canlı o anda çalıp okuduk yani. Arif hocalar çaldı. Devir daim olsun Emre Saltık ve Ali Haydar Emre ile birlikte. Onlar çaldılar, ben okudum mesela. Diktiğimiz fidanlarda da birkaç arkadaşla birlikte ben de karınca kararınca ama önde olan diğer bağlamalarda Ünsal Doğan, Kemal Korkmaz, Orhan arkadaşlarımızla canlı girdik. 2 saatte yaptık çıktık mesela 45 dakikalık bir albümdü. Diğerlerini hep kanal kayıtları yaptık. Diktiğimiz Fidanlar 1992 yılında yapılan bir albüm ama kalan müzik eski haliyle onu tekrar yeniden bastı. Tam 30 yıl olmuş. Ama ondan önceki albüm de Divane Gönül. Asıl gerçi bütün albümlerdeki eserlerin hemen hemen tamamı birçok sanatçı dostlarım tarafından okundu ama en fazla okunan albümdeki eserler Divane Gönül'deki eserlerdir. İlk albüm 89 yılında çıkan albüm. O soldan okuduğum bir albüm o. Diktiğimiz fidanlar Re'den okuduğum bir albümdür. Öyle değişik seslerden de denedik. En son Fa ve Fa diyezden okuduğum son albümler hep öyle. Evet, Mektebi İrfan muhabbetlerinde hem kadınların hem erkeklerin zorlanmaması için ortak ses olarak mi. O dönemler ilk albüm hep bizim orada sazın çekebileceği sese kadar çekerlerdi eskiden. Herkes ün olduğu kadar bağırırdı yani. Sesimiz de açıktı yani o zaman. Sesin bütün renklerini, her şeyini daha rahat kullanabiliyorsun. Soldan yapılmıştı o zaman. Arif Hoca dedi, gir dedi birkaç tane oku. O zaman da ben sadece çektim kafama göre o anda. Köyde muhabbet esnasında hangi sesten okuyorsak o zaman sesleri de tanımıyoruz tabii. Öyle okuduk. Ula dedi sen bu sesten okuyabilecek misin hepsini? Okurum hocam dedim. Öyle o albüm öyle gitti. Sonra işte hep do karar ya da en fazla re karar üzeri albümler öyle bir moda olmuştu. Kemal Korkmaz arkadaşım dedi ya bu çok tiz sesten dedi bağırmaya gerek yok dedi. Bu sesten de sen okursun dedi. Öyle bir deneme oldu. Sonra Duaz İmam Arif Hoca do diyezden okuttu. Baktık olacak gibi değil. Sonu 2008 yılında aynı eserleri bu defa Fa'dan yeniden güncelledik. O şekilde çıktı. Sonradan da hep Fa'dan devam ettik. Fa, Fa diyez. Muhabbetlerde tabii hep usta malı dediğimiz ulu ozanların deyişleri okunurdu. Ama işte Aşık 90'da Aşık Fedai o zaman işte kendi deyişleri olan bizim muhabbet erkanlarında ozanların yani kendi deyişlerinde okullardı. Çocuktuk tabii. Acaba bizim de böyle deyiş yazma şansımız olur mu diye hep böyle içten böyle bir şey vardı, heves vardı tabii. Sonra babamın işte kendi deyişleri olurdu. Muhabbet esasında bazen doğaçlama, en fazla da doğaçlamayı 90'da 10 söylerdi mesela. O anda hemen. O muhabbet ortamlarında bir defa büyük bir nasıl söyleyeyim aşkla, büyük bir merakla hep böyle kendimizi ona kilitlerdik. Sadece ben değil. Şimdi mesela Kısas'ta o kadar çok güzel şiir yazan genç ozanlarımız var ki saymakla bitiremeyiz. Birisi benimle birlikte yol arkadaşım olan Meftuni'dir mesela. Bunlardan çok doğaçlaması güçlü olan işte İsyani var. Benim
çok yakın can dostum, arkadaşım. Halimi gibi daha birçok ozanlarımız var. Eserleri okunan ozanlarımız da var kısacası. Tabii ki az önce de dedim ya, 100 yılımızdan da en fazla Daimi'nin ve Aşık Mahzuni Şerif'in şiirleri bende 7-8 şiddetinde deprem etkisi yaratır yani kısacası. 12 yaşına herhalde yeni basmıştım. İlk babamın curasında yavaş yavaş kendi kendime saz çalmayı öğrendim. Sanırım 16 yaşında da ilk değişimi yazmıştım. Ve yine o yaşlarda 1978 yılında Hacı Bektaş'tan bizim o bölgedeki talipleri ziyaret için gelen Emrullah Ulusoy Efendi Dertli Mahlasını muhabbet esasında bana verdi. Yine aynı yılın 12 Mayıs'ında da Bektaş Ulusoy Divani Mahlasını verdi ve böylelikle Dertli Divani mahlası tamamlanmış oldu. Bugüne kadar da şu an şiir olarak yaklaşık 180 belki 200'ü aşmıştır sayısı. 100 civarında hepsinin müzikleri de var. Bunun 70-80 civarında zaten okuduğum eserler. Bunun yanında derlemiş olduğum deyişler de var. Miraçlama, semah, tevhid, duaz gibi eserler de var. Farklı yörelerin semahları da var. Sadece Urfa değil. Usta malı dediğimiz ulu ozanların eserleri de var. Derlemiş olduğum, müziklendirmiş olduğum eserleri de var bunun yanında. Ama tamamını henüz daha müziklendirmemişim. Ama %80'i müziklendirilmiş durumda. Son albüm çalışmamız da 30. yıl albümü. O da bitti. Orada da 3 yeni eserim var. İkisi söz ve müziği benim. Birisi babam Büryani'ye ait olan. Diğer eserler de daha önceki albümlerde okuduğum ama farklı sanatçı dostlarımın okuduğu birer eser var. Bu albümde toplam 14 eser. İleride kendi şiirlerimden oluşan bir kitap yazmayı düşünmedim kendim ama ulu ozanların deyişlerinden oluşan Deyişlerin Dili adlı bir kitap çalışmam var şu an. Tamamlanmış durumda. O deyişlerin batıni yorumlarını yaptım. Sözcük anlamlarını bu şekilde hazır duruma getirdim. Ama şu anda daha tam kararsızım. Acaba işte semahlar, miraçlamalar, tevhidler, işte metiye, şatiye, devriye, mersiye, bunların hepsini ayrı ayrı mı yoksa hepsini birleştirip bir kitabın içerisinde bölüm bölüm mü, ona henüz karar veremedim. Gönül dostlarımla bir fikir alışverişinde bulunarak bölüm bölüm olursa tek kitapta mesela diyelim mersiye türü deyişlerden 5-6 mersiye, devriyelerden 5-6 devriye, semahlardan 5-6 semah. İşte böyle çeşitlemeler yaparak bölüm bölüm, işte bu da çok büyük bir kitap olur. Bu konuda sadece kararsızım. Bakacağız. Yani o kitap benim kitabım olmayacak tabii ki. Ulu ozanların, aşıkların, sadıkların söylediklerini sadece biz bir araya birleştirmiş ve günümüz insanların, daha fazla müzisyenlerinin, o işe gönül veren canların daha kolay anlamasına sadece yardımcı olmuş olacağım. Toplam 52 deyişi zaten yorumlayıp daha çoğunlukla Serçeşme dergisinde yayımlandı bunlar. Her sayıda bir deyiş yorumlayıp yayınlanması için göndermiştim. Hepsi de yayımlandı onların. Ama şimdi tabii oradaki gibi değil. Onu biraz daha derinleştirdim, daha güncelledim. Tekrar gözden geçireceğim bunları. Ondan sonra da işte türlerine göre ayıracağım. İrfan muhabbetlerinde de onların büyük bir bölümü işleniyor. Duygu yoğunluğunun yaşamış olduğunuz sürecin içinizde bir ağırlık bıraktığını hissediyorsunuz ve o ağırlıktan tam anlamıyla kurtulmanın yolunu da aşıklar, ozanlar şiir yazmakta bulur. Yani şiirler böyle yazılıyor. Ve o yazıldıktan sonra onu sadece güncelleyebilirsiniz. Onun mantığını değiştiremezsiniz. Yazıp bitirdikten sonra ilk eşimle paylaşıyorum ben tabii ki. Eşim iyi bir dinleyicidir kendisi. Onu o evrensel değerlerle, onun
bütünleşip bütünleşmediği noktasında eleştirileri olur. Sonra ben ufak tefek şeyler yaparım. Şimdi nasıl dediğimde tamam dediği an benim için bitmiştir. Başka bir aşığa, başka bir ozan dostuma onu sunmanın bir gereği yok. Çünkü her ozanın, her aşığın duygusu farklı. O ona bir şekil verdiği zaman yani sizi anlayan biri olsa sizin duygunuzla onu biçimlendirebilir ama yoksa zaten buna gerek yok. O orada bitmiştir. O artık ne kadar karşılık bulursa toplumda onun değeri odur. İşte o yetişmiş olduğumuz muhabbetin bize kazandırdığı derinlik. Yani o deryanın içerisine girdiğinizde orada bulduğunuz neyse onu aktarıyorsunuz. Yani o benim ürettiğim bir şey değil. Yani aldığımız kısacası o cevherin dışa vurumu. O muhabbet erkanın derinliği. Yani o sizde vücut bulmuş ve siz onu yansıtıyorsunuz. Mesele o yani. Altın üstün kaç kuruşluk efsaneyim deyişi mesela doğaçlama okuduğum bir deyişti. 1986 mı 87 yılında Arif Hoca bizim o tarafa geldiğinde muhabbet ortamında doğaçlama olarak okuduğum bir deyiş. 16-17 yaşlarında da ha bu gafletten uyanıp doğru yola bastım kadem, ihlasla hakka dayanıp aşina oldum denmeden o da benim bir gece 1-2 saat içerisinde kaleme aldığım bir deyiştir o. Önce o deyişi okumuştum Arif Hoca'nın geldiğinde. Mahmut Kanmış eczacı bir arkadaşımız Gaziantep'te herhalde yaşıyordur. Ömrü uzun olsun. Göçtüyse de devri daim olsun. Arkadan bir ses geldi işte gerçek aşık budur, gerçek aşık budur. Sözler çünkü çok derin olduğundan dolayı öyle etkilemiş. O derinliği de ben muhabbet ortamlarında kavradım oysa. O deyişi okuyup bitirdikten sonra şöyle, onu da burada isterseniz sözleriyle okuyayım. Ha bu gafletten uyanıp doğru yola bastım kadem, ihlasla hakka dayanıp aşina oldum dem bedem. Erler cem olmuş bir yerde arada göründü perde, gel gir düşmeyesin derde, burayaca geldin madem. Girdim mektebi irfana, mana öğrettiler bana, vuslat oldum ilmi kana, çün babu vahdette bu dem. Okudum elifi beyi, fark eyledim teyiseyi, saki destindeki meyi, sundu nuş eyledim ol dem. Ol dem açıldı can gözüm, cemale karşıdır yüzüm, zedemden sıyrıldı özüm, şükür nasip oldu Adem. Adem'de hakkı bulmuşam, bahri ummana dalmışam, vahdeti ahad olmuşam, sanma ki Adem'den ya Adem. Dertli divaniye okudum, levh-i mahfuzdan okudum, Aba Hırkaşal da okudum, meğer bu işte üstadem. Tabi bu deyişi okurken arkadan işte gerçek aşıktır bu diyor. Bak ne kadar derin diyor filan. Bunları ben duydum tabi. Bu deyişi bitirdikten sonra başladım sonra. Altın üstüm kaç kuruşluk efsaneyim. Efsaneyim. Aşık olmak dile kolay. Bahaneyim. Aşığın sırrı sübhanda. Çok marifet vardır onda. 3-5 günlüğüne handa. Mihmaneyim. Durmaz eser aşkın yeri, ona revan çeşmem seli. Ben bir günahkar kul dertli. Divaneyim. Aşkıyla. Bunu da o an doğaçlama okumuştum tabii. Sonra yıllar geçti. Arif Hoca işte bana bir albüm yapma düşüncesiyle işte çağırdı gittik. Hikaye çok uzun. Sonra işte ula gir dedi stüdyoya birkaç tane dedi oku dedi içinden seçecek dedi sana dedi. Ben dedi muhabbet 5 albümüne düşünmüştüm ama dedi senin ses tonu farklı olduğu için bize uyma dedi sana bir solo albüm yapalım dedi. Eyvallah hocam dedim o zaman. O zaman Arif Baba diyoruz tabii. Sonra stüdyoya ASM o zaman Aksaray'daydı. Girdim stüdyoya. Hele dedi getirin dedi buna dedi bir bardak dedi dem. Ula dedi sizin orada diyorlar demsiz derviş imansız sofraya benzermiş. Dedim baba dedim filan. Neyse bir viski o zaman bir bardağı içtik. Sazı çektik akortladık tabii neyse. 18-19 eser ard arda o zaman çalıp okudum tabii. Hele diyor filan. Bir daha okudu 20 öyle bir geçti. Sonra durdu düğmeye bak. Ula dedi sen dedi hani bir altın üstün bilmem ne filan bir şeyler söylemiştin dedi filan.
Hani dedi ben dedi şeye kısasa geldiğimde. Onun dedi niye okumadın sen dedi. Ben durakladım tabii Allah Allah. Kimin dedim, senin dedi değişin dedi filan. Ben durakladım tabii. Ula dedi sen dedi onu dedi yoksa doğaçlama mı okudun orada dedi. Olabilir hocam dedim. Bir dakika dedi bende dedi o. Ben dedi onu dedi okuyacağım dedi. Ben de okuyacağım onu dedi. Sen dedi onu şimdi bilmiyor musun? Yok dedim hocam. Neyse hemen aradı. Tolga o zaman daha çok gençti. 15-16 yaşlarında ya var ya yoktu. O zaman aradı dedi işte şurada dedi işte o kibrit kutusu büyüklüğünde küçük kasetler olurdu filan. İşte onu istedi o zaman. Geldi sonra işte birkaç saat sonra geldi. Koydu tabii. Dinle dedi filan. Dinledim baktım bunu çalıp söylüyorum işte. Altın üstüm kaç kuşluk. Ezberledin mi dedim. Yok bir daha. Ondan sonra bir daha çalana kadar tamam ezberledim. Sonra onu okudum tabii. O da Arif Hoca'nın bize kazandırdığı bir şey oldu. Sonra da halay albümüne kendisi okudu o deyişi. Muhabbet şekillendiriyor ama bu senden olan bir hikmet değil. Yetişmiş olduğun muhabbet seni o pozisyona taşımış işte. Farkındasın değilsin o ayrı bir şey. Adıyaman, işte Maraş, Nurhak. Birçok yöreleri çok iyi bilirim ama şimdi her yörenin kendine özgü bir dokusu var. Ona yani sizin bir derinlik katma şansınız yoksa ona el atmak da doğru değil. Çok hakim olduğum yörelerin, bölgelerin deyişlerini, tuvazlarını ya da semahlarını derleyip onu daha geniş kitlelere aktarılması noktasında küçücük emeklerim olmuştur. Mesela Nurhak semahı bunlardan birisidir. Hem de en başta gelenlerden biri. Turnalar semahı Sıtkı Baba'ya ait olan bir deyişi bizim yörede muhabbet ortamlarında icra edilen bir müziğe uyarladım. Onun yürüyüş ve çarkı pervaz bölümünü de Adıyaman Gölbaşı Savran yöresinden uyarlayıp yine farklı ulu ozanların deyişleriyle onu güncelledim. Ama albümlere de bunların hepsini en ayrıntısına kadar yazdım. Böyle bir buluşturmam oldu. Cemleri 7'den 70'e bütün insanların katılabileceği şekilde yapmanın yarardan çok zararının olduğunu yıllardan beri söylerim ben. 1,5 saatlik gibi bir zaman dilimi içinde de cemler yapılabilir. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Süreyi olabildiğince kısa tutarak bu muhabbetlerin yapılmasında yarar var. Ben cemden daha çok muhabbet erkanlarının yapılmasını daha yararlı görüyorum. Çünkü biz bunların hepsini yaptık. Cemleri yaptık. Nasıl bir toplumda bunun etkisi oldu onu gördük. İşte Mektep İrfan Muhabbetleri Forumu'ndaki diğer muhabbetleri yaptık ve toplumda nasıl bir etki yarattığını hepsini ayrı ayrı gördük. Yani bilgi akışının olduğu muhabbetlerin daha verimli olduğu kesin. 3 can bir cem diyoruz. 3 can gönülleri birleyip muhabbeti gerçekten muhabbet gibi yaparsa gerçek cem odur aslında. Biz hem muhabbet ediyoruz hem de cem olduk aslında. Hem bir karşılıklı bir muhabbet ediyoruz. Siz soruyorsunuz karınca karınca ben nacizane birikimlerimi aktarıyorum. Bu da bir muhabbettir. Kent merkezlerinde yapılan cemler Alevi Bektaşi Kızılbaş inancının özünü ortaya koyan cemler değil. 7'den 70'e herkes giriyor ve toplumun büyük bir çoğunluğu birbirini tanımıyor. Oysa cem birbirini tanıyan, bilen ve gönül birliği içerisinde olanların yapabileceği bir arınmadır. Bir gönül birliğini ifade eden ritüeller bütünüdür cem. Şimdi birbiriyle küs olan insanların da olduğunu biliyorsun o cemde. Buna bizim cem deme şansımız yok. Abdal Musa Cemi kapsamında değerlendirebiliriz o cemleri. İlgi duyan, merak eden, körelmemek için, kendi kültürü inancını unutmaması için öğreti cemleri diyebiliriz bu cemlere. Kent merkezlerinde ve Avrupa'nın bütün ülkelerinde derneklerde yapılan cemlerin hepsi öğreti cemleri ya da Abdal Musa cemleri diyebiliriz. İkrar, görgü, müsahip cemleri olabilmesi için tam anlamıyla gönül birliği içerisinde olan ve yunmuş, arınmış, birbirini tanıyan
insanların bir araya gelip yaptığı cemler olabilmesi için de o cemlerin yapılması söz konusu o zaman olur diye düşünüyorum. Ki yol böyle zaten. Biz ikrar görgü erkanlarını yürüttüğümüz yöreler, bölgeler de var. Avrupa'da da var. Ama o cemler bile tam anlamıyla özü ifade ediyor diyemeyiz. Bugün Wislok Alevi Kültür Merkezi'nde batınlıkta vahdet-i vücut ve vahdet-i mevcut kavramı üzerine bir muhabbet yapacağız. Neden batınlık dedik? Çünkü Alevlik de bir batıni inanç. Ama Aleviliğin dışında da batıni inanç çerçevesi içerisinde ifade edilen birçok farklı ekoller var. Genel çerçeve içerisinde biz buna batınlık diyoruz. Yani hurufilik de bir batıni inançtır. Meylamilik de, kalenderilik de, Bedrettinlik de, halvetilik de, hatta Mevleviliği dahi bir batıni inanç çerçevesi içerisinde ifade edebiliriz. Bu çerçeve içerisinde vahdet-i vücut ve vahdet-i mevcut kavramını muhabbet konusu yapacağız. Ve bu vahdet-i vücut, vahdet-i mevcut kavramını da can gözü gören, can kulağı duyan aşıkların, sadıkların deyişleri ışığında anlatmaya çalışacağım. Çünkü ben ozan damarından gelen bir kişiyim. Vahdet-i mevcudu en doğru ifade eden Edip Harabi'nin Vahdetname adlı deyişi, yani varlığın birliği inancı dediğimiz o deyiş vahdet-i mevcudu ifade ediyor. Seyyid Nesimi'nin de Enel Hak adlı deyişi vahdet-i vücudu ifade ediyor. Bu deyişlerden yola çıkarak bunu biraz daha derinleştirmeye çalışacağım. Tüm dünya insanlarına gönülden sevgilerimi iletmek istiyorum sizin aracılığınızla. Sevgi en yüce değerdir. Yerkürede yaşayan insanlar, yani ırkları, milliyetleri, inançları, ibadet anlayışları ne olursa olsun, bütün insanlar sevgiyi üretip paylaşabildiği oranda yeryüzünden olabildiğince kötülükleri yok etmiş ve olumsuzluklardan arındırmış olacağız. Yüzyılımızın ozanlarından Aşık Ali Cemali'nin Barış'a Özlem adlı şiiri tam da bunu ifade ediyor. Bundan önce Yunus'un gelin tanış olalım işi kolay kılalım, sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz dizelerindeki derinliği yaşamımızı aktarıp ve bunun karşılığını da bütün insanlarla paylaşmamız dileğiyle Aşık Ali Cemali'nin de bütün insanlardan arzumuz vardır. İnsan birliğine zor demesinler. Gerçekler nerededir haberimiz var. Hak'tan gayrısına yar demesinler. Dünya aydınları ziyasın tutsun, insan aleminden cehalet gitsin. Senlik benlik denen kavgalar bitsin, şu koca dünyaya dar demesinler. Musevi, İsavi, Muhammediler, doğu, batı, kuzey hem güneyliler, insanlık öncüsü bunca veliler, barış yolu buzlu, kar demesinler. Bu dünya doludur türlü nimeti, insanlığın barış, huzur cenneti. Yaşamaya lazım bunca serveti, silahlar yaparak kar demesinler. Ali Cemali der insan olasın, insanlık vasfında yerin bulasın, insan ektiğini biçer bilesin, doğru görenlere kör demesinler. Bu dizeler hayat bulsa yeryüzünde kavga gürültü olmaz, herkes kardeşçe bir arada yaşar. Yerküre kişi başına kilometrece düşecek kadar geniş bir alan, neyimizi paylaşamıyoruz. Bütün insanlar birbirinin farklılığını kabul edip sevgide, saygıda birbirine karşı saygısızlık yapmazsa, kusur işlemezse yerküre cennet olur ve kardeşçe bir arada yaşar gideriz. Hepsi bu. Yani bütün aşıkların, sadıkların, ozanların özlemi bu. Böyle. Aşk ile.